TRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere göz hastalıklarından biri olan keratokonus hastalığından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Nasılsınız? efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hep birlikte hocam. Bugün konumuz çok önemli ve ciddi bir konu aslında ama öncelikle konumuza geçmeden önce hocam göz yapısını tanıyabilir miyiz sizden? Tabii ki. Zaten bunu bize soracağını tahmin ederek bir göz maketiyle beraber geldim ben. Evet, hoş Göz geldiniz. maketini eğer zoom yaparsalar arkadaşlar daha detaylı anlatabiliriz. Göz şu önden arkaya doğru aşağı yukarı 23 milimetrelik boyu olan bir organımız. 23 milimetre. En önde kornea dediğimiz şeffaf bir merceğimiz var. Bunun Evet adı hocam. kornea. Bu korneanın etrafında, gözün etrafında gözün 3 tane tabakası var. Bu en dıştaki tabaka gözün iskeleti, biz ona sklera diyoruz yani. İskelet fasıklı yani gözün bütünlüğünü sağlayan en dıştaki tabakaya sklera diyoruz. Onun ortasında bir tabakaya da uvea diyoruz. Gözün damar tabakası yani gözü besleyen tabaka ve en içteki tabakaya da retina diyoruz. Görme fonksiyonunu yapan, eskiden fotoğraf makinelerinde hatırlarsın film koyardık içine. Evet hocam, evet. O film fonksiyonunu yapan retina tabakası var. Evet hocam. Şimdi en öndeki tabakamıza kornea diyoruz. Bu bir mercek fonksiyonu görüyor. Aşağı yukarı 44-45 dioptrilik bir kırma gücü olan mercek. Hemen onun arkasında bir başka merceğimiz var. Biz buna lens diyoruz ama nasıl bir lens? Şeffaf bir lens Evet hocam. ve değişen bir lens. İleride hastalıklar olduğu zaman da katarak oluşan organ. Demek ki bizim gözümüzün 3 tane tabakası var. Önünde de 2 merceğimiz var. Bu 2 merceğin fonksiyonu karşıdaki görüntüyü küçültüp gözün retina tabakasına düşürmek. Düşürmek, Kabaca evet hocam. bütün fonksiyon bu. Çok basit görünüyor ama muhteşem bir Evet organ. hocam. Ve en Yani önemli organlarımızdan bir bundan tanesi biri. zaten. Olmasa Evet. hayat durur. Evet yani. hocam, Olmaz. doğru Her şey buna söylüyorsunuz. bağlı. Demek ki 2 tane merceğimiz var. Buna şöyle bakmasa bu aslında sıvı. Biz buna vitre diyoruz. Gözün sıvısı. Çok büyük bir fonksiyonu yok. Bütünlüğünü sağlıyor. Biz bunu gerektiği zaman değiştirebiliyoruz bunu da bu vitreyi. Ama burada böyle duruyor mu? Bu sıvı. Sıvı Demek ki aslında gözümüzün 3 tane tabakası var. Sklera dediğimiz tabakası, iskelet tabakası, damar tabakası ve retina tabakası ve önde de 2 mercek. Basit olarak bu. Ve bu gözümüzü beyne bağlayan bir optik sinir. Bu gözden bağlıyor, beyne doğru uzayan bir sinir var. Göz kabaca bu. İşte bu şeyin içinde diyoruz ki o zaman keratokonus nedir? Keratokonus gözün en ön tabakası olan korneanın bozulması işte. Bozulmasıdır. Zaten demin söylediğim başlangıçta ki gözün boyu 23 milimetre. Bu boy uzadığı zaman hastanın miyopisi artar, kısa olduğu zaman hipermetropisi artar. Bu gözün kornea tabakasının bir yapısı vardır, işte boyu eni vardır. Bu boyu önündeki değişikliklere ve çarpıklarına bağlı astigmat artar. Demek ki aslında bu kornea deyip geçmemek kadar önemli lazım. aslında, Korneanın değil mi hocam? düzlüğüne Evet. bağlı, düz olursa hipermetropisi artar, dik olursa miyopisi artar. Evet hocam. Yani muazzam bir olgu, muazzam bir doku korneamız. Evet. Demek ki korneadaki normal bir yapısı var bunun. Bu yapı bozulduğu zaman nasıldır? Bir direnci var bu korneanın. Bu korneanın direnci bozulduğu zaman, inceldiği zaman, dikleştiği zaman işte ona biz keratokonus Keratokonus. diyoruz. Yani demek ki şu korneanın, şu en öndeki tabakamızın şu mevcut olan kavisi bozulur, dikleşirse ve incelirse bizim keratokonus dediğimiz hastalık açığa çıkar. Keratokonus genelde doğuştan bazı hastalıklarda eşlik edebiliyor. İşte Down sendromu dediğimiz Mongol Evet hocam. çocuklarda, Ehlers-Danlos sendromunda, bazı vernal keratokonüslerde yani çocukluk yaşında açığa çıkan bizim çok ağır seyreden bir şeyimiz var. Bahar nezlesi dediğimizin ağır seyreden vakalarda hocam. bile 7-8 yaşında bu Görülebiliyor. tabakada tabii bu En tabak erken yaşlarda da olabiliyor o zaman. tabii 7-8 yaşında bile Evet. gördüğümüz çok vaka var. Ama normalde keratokonus genelde 15 yaş civarında. 15 yaş civarında bu incelmeye başlıyor ve bu kavisi bozulup sivrileşmeye başlıyor. İşte keratokonus o zaman başlıyor. En büyük etkenlerden biri, travmatik etkenlerden biri gözü kaşımak. Genelde bu Aslında hocam şunu da diyebilir miyiz? Sinsi bir hastalık da diyebiliriz. Mesela göz kaşırız tabii genelde. sinsi mevsim bir hastalık. değişikliklerinde, alerjik Şimdi kabaca durumlarda, şunu bilmekte yarar var. Demek ki bu doğuştan olabiliyor bu hastalık. Veya çevresel faktörleri olabiliyor. Travmaya bağlı olabiliyor. İşte alerjiye bağlı olabiliyor. Ama %60-70'i olguları 70'i genetik. 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 Bakıyorsunuz annede var, işte çocuklarında var, kardeşlerde var.
Genetik faktörü de var. Travmatik faktörleri var, çevresel faktörleri var. Bir sürü faktör bunun bozulmasına etki ediyor. Etki ediyor, evet hocam. En büyük travmatik etken de hastalar, hepimiz şöyle gözümüzü kaşırız ama bu keratokonus olan hastalar şöyle kaşırlar. Aa hocam. Evet. Onun için biz keratokonus potansiyeli olan ailelere, çocuklara diyoruz. Elin gözüne gitmeyecek. Evet. Mutlaka. Yani elin kaşımayacaksınız gözüne. Çünkü bunun bir direnci var. Bu direnci, bu travmayla bu direnci daha bozuyorlar ve Daha çok deforme oluyor değil daha mi hocam? çok deforme burada? oluyor. Deforme oluyor da görme bozuluyor. Evet. Bu kırma kusurunu sağlayıp görmeyi retinaya düşüren tabaka olduğu için burada başlıyor öncelikle miyop oluşmaya, astigmat oluşmaya ve hastada görme kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Genelde önce bir gözde başlıyor, sonra diğer gözde ve de hastalar bunu geç farkına varıyor. Bir gözde iyi görüyor. İyi gördüğü için farkına varmıyor yani bozulduğunun. Sonra daha sonra geç geliyorlar bize. Onun için hastalara bu tür potansiyeli olan, işte kardeşlerde böyle kusur olan insanlarda mutlaka daha erken Ebeveyn de aslında gözlemlemesi lazım hocam değil Kesin, mi? Yani kesin, kaşıntıdan tabii ki. dediniz ki şöyle değil de bu şekilde eğer kaşırsa yani dediğim gibi normal keratokonus insan şöyle olabilir. kaşır, bunlar şöyle kaşır. Allah Yani çok Allah. enteresan böyle Evet tarif hocam. ederler. Şu kuvveti kaşırlar ve de bu da keratokonusun hızlı ilerlemesine sebep olur. Peki hocam ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? İlaçla Tedavi değil, hastalık, hı hı. tedavileri bir sürü faktör ama özellikle bu belirtilerini sayalım. Şimdi bu hastalarda bir özellikleri var. Bir kere bulanık görürler. bulanık görüyorlar. Tahtayı iyi görmezler ve hasta doktora gider. Normal günlük muayenelerde normal şeyde bu yakalanmayabiliyor. Hasta doktora gider, bir reçete alır. Evet. Gider 3 ay sonra tekrar görmüyorum. Tekrar bir gider, bir başka reçete alır. Bir başka doktora gider, bir başka reçete alır. Bunlarda bu çok sık değişir. Çok enteresandır. Evet. Bu gözlük muayeneleri sık yapılır ve sık değişir. Onun için detaylı bir klinikte muayene olmadan öneriyoruz. Eğer keratokonus varsa bizim ileri tetkiklerimiz vardır. İşte nedir? Keratometrik muayene, topografik muayenelerle erken yakalanabiliyor bu. Evet hocam. Hasta sık baş ağrısından, iyi göremediğinden, çabuk yorulduğundan şikayet ediyorsa ebeveyn buna erken uyanması ve detaylı muayenesini Gözlemlemesi yaptırması gerekiyor. lazım. Evet. Bu çok önemli. Bu hastaların hastalığın seyrine göre sınıfta, okulda özellikle çocuklarda Okul oluyor. dönemi de başladı Evet, zaten hocam. okuldaki Evet. Hı hı, derslerini bile etkileyebiliyor, başarısını etkileyebiliyor. Eğer böyle bir şey olursa, ailede varsa, dedik ya genetik, amcasının çocuğunda varsa kendinde En olma. çok da erken yaşlarda görülüyormuş Tabii hocam. tabii. Evet. Onun için detaylı bir muayene ettirmelerini öneriyoruz. Eğer bu hastalık yakalanırsa mutlaka çok iyi takip edilmesini öneriyoruz. Çünkü bu hastalık dediğim gibi 15 yaş civarında başlıyor. Evet. 30 yaşına kadar hızlı ilerliyor. Eyvah. 30 yaşından sonra durağanlaşıyor. Duruyor demiyoruz bakın. Durağanlaşıyor. Yani daha yavaş ilerliyor. 40 yaşından sonra durur diyoruz. Genelde bu böyledir ama herkes de böyle değildir. Değildir. 40 yaşında duracak diye bir şey yok. 50 yaşında aşırı bir travmayla keratokonusun patladığını gördüm yani ben insanların. Onun için ama genelde insanların %80'i 15-30 yaşında hızlı ilerliyor. Eğer hastalarda ilerleme varsa orada müdahale gerekiyor. Müdahale ne yapacağız? Nedir hocam? Evet. Müdahale şu. Şimdi hasta geldi size, Evet. baktınız hastada keratokonus var. Hemen ebeveyni uyarıyorsunuz, tetkiklerini yapıyorsunuz, dosyasını hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çocukta ilerleme varsa öncelikle bu hastalığı durdurmak lazım. Bir kere önce hemen hastayı iyi görmesini sağlayacak ya bir gözlük vereceksiniz. Gözlük. Evet. Gözlük vereceksiniz. Gözlük de Ama takmak istemeyen çocuklar da olacaktır hocam değil mi? Bu gibi Valla durumlar netice değil mi? bizi Hı hı. görmeyi sağlamanız lazım. O istemiyorsa yani 15 yaşında çocuğa da hemen kontak lens Evet. verelim de demiyoruz yani. Gerekiyorsa kontak lens de veriyoruz. Onu biraz sonra daha detaylı anlatırım. Ama öncelikle bir gözlük veriyorsunuz. Ve hastaya işte alerjiden uzak kalması, kaçmaması için anti alerjik ilaçlar veriyoruz. İşte bunlu hastalarda demin söylediğim gibi keratokonusta ne oluyor bu tabaka? İnceliyor ve sivrileşiyor. Sivrileştiğinden dolayı gözyaşı dengesizliği oluyor yüzeyde ve bu hastada çabuk kuruma oluyor gözlerinde. Gözyaşı Kumvar kurumaya gibi, başlıyor. kumvar bir batma oluyor. Kaşınma hissi artıyor. Bulanık görme, baş ağrısı oluyor. Biz onlara o zaman diyoruz ki işte suni gözyaşı desteği veriyoruz. Antialerjik ilaçlar veriyoruz. Bunlar hepsi durumu, vaziyeti idare etmek içindir. Evet hocam. Ama eğer hastada progresyon yani ilerleme varsa derhal bu hastalığın durdurulması gerekiyor. Evet. Durdurulması için de bizim crossing dediğimiz durdurma ameliyatımız var. Ameliyat diyoruz ama hastalar böyle paniklemesinler. Evet hocam. Burada yapılan iş göze yarım saat bir ilaç emdiriyoruz. Sonra oraya 10 dakikalık bir ışın tedavisi yapıyoruz. Bunun adı crossing ameliyatı. Adı ameliyat tabii neticede bir şey ama böyle bıçakla falan yapılan bir iş Evet değil. hocam. Rahat olmanı istiyoruz.
Bir kere bunun mutlaka yapılması lazım ilerleyen hasta grubunda. Evet. Mutlaka. Mutlaka ameliyat gerektiriyor değil mi Gerektiriyor. hocam? Evet. Küçük yaşlarda da olsa yapabiliyor musunuz hocam? Tabii 7-8 yaşında bile yaptığımız insanlar var. Yapabiliyorsunuz. Yani 8 yaşında daha detaylı anlatacağım. Halka taktığımız insanlar var. Şimdi demek ki birinci etapta olmazsa olmaz hastalığı durdurma işlemini yapmaktır. Bu zaten bu crossing ameliyatı dünyada işte 99'da çalışmalara başlamış ama yaygın olarak uygulanması 2004-2005 yılında başlamış ve hakikaten crossing ameliyatlarından sonra keratokonuslarda nakil oranı çok düşmüştür. Çünkü hastalığı durduruyor. Durduruyor hocam. Durduruyor. Evet. Yani birinci etap mutlaka durdurmak lazım. Tekrarlama oranı da düşüyor mu hocam? Tamamen ortadan kalkıyor mu aslında? Yok, hiçbir zaman bakın tekrar ediyorum hastalığı durduruyor. Bir insanda keratokonus varsa bu ömür boyunda vardır. 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 Bunu yok etmek mümkün değildir. Hatta biz eskiden nakil yaparız hastalara işte Evet. onu anlatacağım biraz sonra ileri safhalarda. O nakledilen korneada bile çıkabilmektedir. Onun için bir hastada keratokonus varsa ömür boyu vardır. Onun için hastalara diyoruz ki siz ömür boyu iyi takip edileceksiniz. İşte uygun gözlük alacaksınız, gerekirse lens takacaksınız. Püf noktası demek ki iyi takip ve gözü Kesinlikle kaşımamak. hocam. Evet. Demek dediğimiz gibi erken devrede yapılacak tek şey derhal hastalığı durdurmak. Durdurmak. Eğer iyi bir vizyon yani iyi bir görme elde ediyorsanız gözlükte hastalığın gözlükle devam etmesini sağlayacaksınız. Eğer iyi bir görme elde edemiyorsanız Son aşamada artık değil mi hocam? yok. Evet. Sonra hiçbir zaman şunu söyleyeyim. Bizim hedefimiz şimdi eskiden keratokonusu yakaladığımız yerde kornea nakli diyorduk. 2000'li yıllara kadar, 2005'lere kadar keratokonusunu buldukları yerde nakil. Halbuki nakil o kadar basit bir olay değil. Kornea nakli ölen bir insanın bir parçasını naklediyorsunuz. Evet hocam. Bu doku uyuşmazlığı diye bir şey var. Yüksek miyop var, astigmat var, enfeksiyon var, oğlu var. Onun için bizim hedefimiz hastaya nakle gitmemesi. 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 Keratokonus ciddi bir hastalıktır. İlerleyici bir hastalıktır. Hedef nedir? İyi takip ve hastalığın nakle gitmemesi. Nakle Gitmemesi, gitmeden bunun hayatını idame ettirmesi. Bunun için birinci etap neymiş demek ki? Crossing dediğimiz hastalığı durdurma ameliyatının yapılması lazım. Gerekli. Ondan sonra hastalık durdu. Tamam. Ondan sonra panik yok. Hastalığın görmesini arttırmanız lazım. Neyle arttıracaksınız? Evet hocam. Nasıl Demek olacak? ki birinci etap Evet. mutlaka hastalığı durdurun. Hatta bunu bulan Theo Zeiler, Alman bilim adamı, işte bu yapılan crossing ameliyatının işte 3 yıl, 4 yıl test ettiği sonra tekrar o etkinin kaybolabileceğini söyledi ama çok enteresandır. Biz aşağı yukarı 18 senedir 2004'ten bu yana uyguluyoruz. Uyguluyorsunuz hocam. Tekrar yapma ihtiyacı hissetmedik. Çok enteresan. Uzun süre Evet etkisi hocam. devam ediyor. Onun için Mükemmel. tekrar yani bizim belki 10 binin üzerinde bu ameliyat yaptığımız vakalar var. Tekrar ameliyat yaptığımız bir iki kişi var. Muhtemelen onlar da yetersiz tedavi yapılmıştır. Onun için crossing çok muhteşem bir yöntem. Hastalığı donduruyoruz. Evet. Durduk. Hastalık durdu. Erken teşhis de önemli değil mi hocam? Çok önemli. keratokonus'ta? Püf noktası o. Evet. Yani ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. iyi. Diyelim ki başlangıç safhasında yakaladınız ve siz crossing yaptınız. Kurtuldu o çocuk. Evet. Yani o hasta kurtuldu. Onun için erken teşhis çok önemli. Evet hocam. Geç devrede bir şey yapamıyoruz. Onu da anlatacağız. Yani geç devrede geldiği zaman bakıyoruz. Hoş geldin, safa geldin. Hem de bu geç devre çok enteresan. Bakıyorsun 20 yaşında geç devreye girmiş oluyor. O kadar erken hızlı ilerleyen vakalar da Evet var. hocam. Demek ki keratokonus'ta püf noktası hastalığı yakalamak ve durdurmak. Durdurma işlemi de crossing dediğimiz ameliyat yapıyoruz. Buradaki keratokonus hastalarının bazıları diyor ki doktor bey işte hani ben bu tedavi oluyorum. Şu gözlük takmayacak değil mi? Ya arkadaş sen ömür boyu güzel gör de neyle görürsen gör diyoruz. Evet hocam. Gör ama. Güzel gör ama neyle görürsen Neyle gör. görürsen. Birinci etap hastayı demek ki crossing yaptık. Eğer hasta iyi bir tasihle yani iyi bir gözlükle görüyorsa mutlaka gözlük veriyoruz. Gözlük kullanması gerekiyor. Gözlükten hasta %100'e çıkıyor, %80'e çıkıyorsa herhangi bir başka bir şey yapmamak lazım. Yani şartları zorlamamak lazım. Ama hasta size geliyor ve hastanın görmesi bakıyorsunuz %20'de kalıyor, artmıyor. Artmıyor. İşte o zaman devreye kontak lensler giriyor. Evet hocam. Bugün kontak lens teknolojisi o kadar gelişmiş ki hakikaten sert kontak lenslerle bakıyorsunuz %20 olan görme sert kontakta %100'e çıkabiliyor. Çıkabiliyor hocam. Evet. Fakat bu korneadaki eğriliğe bağlı olarak bakıyorsun ki o sert kontak lensi hasta takamıyor. Uyumlu olmayan da bir Koyamıyor. değil mi Orada hocam? lens Evet. rahat durmuyor. Durmuyor, Hastada evet. özellikle hani taşradan gelen hastalarda işte köyde yaşayan insanlarda bunun bakımını yapamıyor, lensi takamıyor.
O zaman işte devreye başka şey diyoruz. Şimdi yeni bir lens çıktı. Skleral lens dediğimiz. Nedir hocam? Evet. Bu skleral lens normal sert kontak lens bu korneanın önündeki aşağı yukarı 10 milimlik bir lens iken sert kontak lensler 13-14 milimlik gözün çevresine oturan, içine sıvı koyulup ve o hastalarda da o lenslerde de %100'e çıkabilmekte vizyon. Peki herkese takabiliyor musunuz hocam, her hastaya? Uygun gördüklerinizde mi, Biz yoksa uygun hastalar gördüğümüz istiyor her mu? hastaya öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Bak öneriyoruz. Takılabiliyorsa takıyoruz. Takılamayınsa bir adım sonrasına geçiyoruz. Şimdi demek ki biz hastayı baktık, gözlük Evet. verdik. İyi. Tamam devam. Gözlük verdik görmüyor. İkinci etap kontak lens, sert kontak lens. Takamadı veya uygun olmadı. Bu sefer skleral lens dediğimiz daha geniş lenslere geniş, evet. geçiyoruz. Ve hakikaten inanılmaz sonuçlar alınıyor skleral lenslerden. Hasta onu da takamadı Evet. diyelim. Takamadı. Bu sefer bir sonraki adım. Şimdi demin tarif etmiştim. Ne demiştim? Gözün en ön tabakası inceliyor, sivrileşiyor, Evet şu hocam. hale alıyor. Düşünebiliyor musun? Kapak her taraf, her kapak bu sivri korneayı durmadan törpüliyor. Bu sefer biz gözün içine, yani bu korneanın içine halka yerleştiriyoruz. Aa, evet hocam. Bunun adı İngilizce adı, genel yaygın adı ring. Linç. Bunun içine halka yerleştiriyoruz. Halkanın fonksiyonu sivrileşmiş olan korneayı şu hale getirmek. Evet hocam. Peki hocam, ömürlük mü takmış olduğunuz lensler, yoksa ara ara Yok, değişim o oluyor mu? lensler aşağı yukarı bir yıl. Yani lensler bir yıl, Hı bir hı. yılda bir değişmek gerekiyor. İyi takip gerekiyor. Bayağı pahalı lenslerde. Evet. Ama şu var yani bazı hastalar diyor gözüme el sürdürme. Tamam lens tak. Yani lens Evet. hakikaten bu iyi teknolojiyle çok iyi sonuçlar alınıyor. Evet hocam. Biz hiçbir hastaya halka takalım falan demiyoruz. Bu hastalıkta iş basamak basamak. Birinci basamak demek ki yakaladın hastayı, hastalığı durdur. Crossing. Evet. Gözlüğünü ver. Hasta gözlükte iyi görmüyor. Kontak lensini ver. Kontak lensle iyi görmüyor. Skleral lensi dene. Onu da takamadı. Üçüncü basamak halka takmak. Evet hocam. Halkayı takıyoruz. Evet, halkayla iyi sonuçlar aldığımız vakalar var. Uygun hastalara halkayı öneriyoruz. Halkada da hedefimiz şu: hastanın görmesini artırmak, kusurunu azaltmak. Böyle sıfır mıfır, hadi hep aynı şeye takılıyor Tamamen, hasta. evet Ya hocam. doktor bey yine gözlük takacaksın. Tamamen Ya gözlüğü arkadaş çıkaracak mı, ben göz kurtulacak mı? doktoruyum. Ben Evet. takıyorum, sen de tak. Evet hocam. İlerleyen dakikalarda bu soru size gelecek zaten. Gelecek tabii. Yani diyorum bu sefer demek ki ikinci etapta hastaların korneasına halka takıyoruz. Ve halkadan da hakikaten iyi sonuçlar alıyoruz ama böyle %100'ü çıkacaksın demiyoruz. Bundan daha iyi olacaksın diyoruz. Bizim derdimiz bunları yaparken ne biliyor musun? Hasta nakile gitmesin. Gitmesin, evet hocam. Nakil masum bir olay değildir. Nakil, kornea naklini biz yapıyoruz. Ama hastalar ne diyoruz biliyor musun? Sana mükemmel bir ameliyat yapacağız. Doktor bey garanti mi? Evet, yarına kadar. Ya, evet. Çünkü naklettiğin doku ölen bir insanın dokusu. Dokusu. Bunu naklediyorsun. Doku uyuşmazlığı var. Miyopu var, astigmatı var, Eyvah. enfeksiyonu var. Var, Eyvah. var. Bir Evet. sürü şey var. Onun için demek ki biz keratokonus'ta niye böyle adım adım gidiyoruz? Maksadımız nakle gitmeyelim. En güzel kornea insanın kendi korneasıdır. Evet hocam, ne güzel Biz bu söylediniz. korneayı orada muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Yani keratokonus'ta derdimiz bu korneayı değiştirmeyelim. Hasta kendi korneasıyla yaşasın. Kendi korneasını reforme edelim. Yani düzeltelim. Dikliğini azaltalım. Efendim daha düzgün görsün. Derdimiz o. Evet. Demek ki ikinci etapta ne yaptık? Pardon, üçüncü etapta halka. Halka taktım. Halkayı taktık ama hasta hala problemi var. Bu sefer eğer kornea yeterli kalınlıktaysa halkanın üzerine biz bir lazer yapabiliyoruz. Dördüncü aşamada o da Tabii. olabiliyor. Veya halkayı taktık. Evet hocam. Astigmatı şak diye düştü. Mesela öyle hastalar geliyor ki bize keratokonus ilerlemiş. Hastanın bakıyorsun ki 15 numara miyopisi gelişmiş, 10 numara astigmatı geldi. Yani böyle hastalar var. 15 numara miyop, 10 numara Çok astigmat. yüksek hocam. Bu halka bunların hepsini düzeltemiyor. Halkaya bu sefer diyoruz ki sen şu astigmatı düzelt diyoruz halkaya. Halkaları takıyoruz, astigmatı düşüyor. Bakıyorsun 10 numara miyopisi kalıyor. Bu sefer ne diyoruz? Ya bunun üzerine lens tak diyoruz. Yumuşak lens bu sefer Evet, değişiyor. evet. Hasta takmıyorsa veya takamıyorsa bu sefer o lensi biz gözün içine takıyoruz. Yani Evet hocam. adım adım, step Adım by adım, step bir evet. sürü tedavi var. Yeter ki şu korneayı siz durdurun Koruyabilmek, ve kornea bir durdurabilmek. şekilde orada akıllı dursun, ilerlemesin. Siz artık her safhada farklı bir şey uygulayabiliyorsunuz. Demek ki bir hastaya crossing yapabiliyoruz korneasına. Yani bu crossing durdurma ameliyatı. Üzerine halka takabiliyoruz. Daha üzerine olmadı lazer yapıyoruz. Gerekiyorsa gözün içine mercek koyuyoruz. Evet hocam. Bitmedi, devam ediyoruz. Daha devam. Hasta
Bu hasta grupları mesela Peki bunlar da erken yaşlarda olan hastalar için mi geçerli hep hocam? şu ana kadar anlattıklarım erken yaşta. Erken yaşta. İşte ama hasta geliyor sana. Mesela daha bir hafta önce bir hastaya ameliyat ettim. 49 yaşında. 49 yaşında. 49 yaşında hasta 1 metre görüyor. 1 metre parmak sayıyor. En iyi görmesi %5. Ya. Ya bana bir şey yap diyor. Şimdi buna baktık. Ya biz buna şimdi niye? Hastanın şaka diyor. 13 numara miyopisi, Evet. 7 numara astigmatı var. Şimdi bu hasta eğer 20 yaşında olsaydı farklı bir ameliyat yapıyoruz ama yaşı 49 olunca ameliyatın şekli değişiyor. Bu Değil mi sefer hocam? diyoruz ki, Evet. Hı hı. bakıyoruz ki ya biz bunun astigmatını işte şu şekilde düzeltelim. İşte 13'ünü şu şekilde. Bu hastaya biz lensektomi ameliyatı yaptık. Yani sanki katarak ameliyatı yapıyormuş gibi bir ameliyat yaptık ve gözün içine özel bir mercek, torik dediğimiz astigmatını da düzelten, miyopisini düzelten mercek koyarak o hastanın görmesini %80'e çıkarttık. Çıkarttınız Evet. hocam. Ne Daha güzel, önce ne neydi? mutlu. Çıplak görmesi 1 Evet metre, hocam. en iyi görmesi %5 olan hastanın görmesi %80'e çıktı. Harika hocam. Demek ki Evet. her yaşta yapılan tedavi farklı. Değil mi hocam? Farklı, Hı hı. evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Alerji de keratokonus için risk faktörü müdür? Hem de nasıl? En Eyvah, büyük zaten. eyvah. Dedik ya en büyük düşmanı Evet. travma. Bu kaşıma travmadır. Özellikle şu Zaten mevsim şöyle anlatayım size. geçişlerinde hocam. Şu Evet. korneanın kalınlığı 500 mikrondur aşağı. 500-550 mikron. Yani 1 milimetrenin yarısı. O kadar şey ince bir ama muhteşem bir organ bu. Yani bu yani kornea Muazzam. farklı bir olay. Evet hocam. Düşünebiliyor musun? Bu kadar ince korneayı siz habire travmatize ediyorsunuz. Bunun da ya doktor bey herkes kaşıyor gözünü. Evet, Niye evet. bağlandı o? Bunun bir biyomekanik direnç dediğimiz bir şeysi var. İşte o zemini keratokonusa uygun olan hastalarda bunun biyomekanik direnci zayıf olduğu için o kaşımayla bunu İyice inceltiyor, deforme, evet hocam. travmatize ediyor ve deforme ediyor. Deforme olunca yüksek astigmat çıkıyor. Zaten keratokonus'un en büyük problemi astigmatın yüksek ve düzensiz olması. Bu hastalarda baş ağrısından size çok hasta size baş ağrısı da gelir. Evet hocam. Yani en büyük sebep demek ki neymiş? Alerji. Aman alerji. Onun için dedim ya Gözlemlemek. normalde bu hastalık keratokonus 15 yaş ve sonunda gelişirken bahar nezlesi olan bizim vernal keratokonus dediğimiz hastalarda 7-8 yaşında bile görülebiliyor. Görülebiliyor Evet. evet hocam. 5 yaşa kadar var dediniz hocam. Var zaten, tabii evet. 5 yaşında. Ben mesela 8 yaşındaki bir çocuğa hem crossing ameliyatı hem de halka taktığım hasta var. Eyvah. Mercek taktığım hasta var. Çünkü o kadar ağır seyrediyor ki Hocam peki biz bu operasyonlardan korkmalı mıyız? hayır. Genelde ameliyat, operasyon Hayır, deyince hiçbir korkuyoruz. zaman Özellikle de korkmayın. gözle Ben ilgili. keratokonus'u şunu söylüyorum. Eskiden ben çok gördüm. Keratokonus'tan sonra yani kör diyelim de yani hakikaten görmesini kaybetmiş hasta var. Niye? İlgisizlikten ve geç kalmaktan. Evet. Geç giderseniz, efendim kornea nakli başarısız olursa ama bugünkü teknolojide şunun üzerine bastırarak söyleyeyim. Uygun bir merkezde, bu işi iyi yapılan bir merkezde %100'e çıkmak mümkün. Asla korkmamak lazım. Ehil ellerde fevkalade iyi sonuçlar almak mümkün. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama kornea naklinden sonra görme ne düzeyde olabiliyor hocam? Kornea Nakil naklinden sonra eğer Evet. kornea ameliyat nakli çok başarılı geçmişse, astigmatı yoksa Evet. %100'e çıkmak mümkün. %100'e %100 ben çıkabiliyor. çok gördüm yani %100'e çıkmış hasta. Ama şunu unutmamak lazım. Kornea nakli dediğim gibi bir ölen bir insandan alınan bir dokunun naklidir. O nakli yaptığımız şu şey bakıyorsunuz hasta %100'e çıkıyor ama zaman içinde bu gözde miyop, astigmat gelişebiliyor. Erken devrede başka problemler var. Enfeksiyon riski var. Evet. Sütür atması, sütür gevşemesi riskleri var. Eyvallah. Ama bunların hepsini atlattık. Hastadan 2 sene geçti. 2 sene sonra doktor bey %100. Evet senelerce öyle çok iyi gören hastalarımız çok. Yani kornea nakli, işin özü şu arkadaş keratokonustan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. İyi bir doktor bulun. Erken teşhis. Her Erken zaman teşhis önemli. koyun. Değil mi Çaresi hocam? var. Çok şeyler yapılabiliyor şu anda. Yani ben keratokonus hastalığını seviyorum. Keratokonusta bir insan görmüyorsa 2 tane suçlu var. Bir kendisi Evet hocam. iyi takip edilmemesi. Evet. Gözlemlenmemesi değil mi? Evet. Hocam şunu da soracağım size. Göz doktorları neden gözlük takar? Çok yakıştığı için. Şimdi efendim, Evet. gözlük hep aynı şeyi söylüyor. Ben 30 yıldır Evet hocam. refraktif cerrahi yani lazer yapan bir insanım. Ta 1993'ün başından beri dünyada daha yeni çıkmıştı. O günden beri lazer yapan bir insanım. Evet. Kime yapıyoruz lazer biliyor Kime musunuz? yapıyorsunuz hocam? Gözlükten bezene. Yani gözlük takmak istemeyen. İstemeyene. Lazer gözlük ve kontak lensin alternatifidir.
Evet hocam. Yani gözlük takmak istemeyen, kontak lens takmak isteyense biz lazer yapıyoruz ve gözlüklerini atıyoruz. Herkese şart mı? Hayır değil. Değil. Ama bazılarına bu diyoruz ki bunu atmak bir kozmetik olaydır. Kimdir? Mesela bazılarına biz olun diyoruz. Kime? İşte sanatçılara, tiyatroda da mesleki oynayanlara, grupları farklı dalgıçlara, olanlar, evet mankenlere, Evet, futbolculara. Mesela futbolcu adam iyi görmüyor. Mecburen ona lazer öneriyorsunuz. Çünkü o koşarken bile kontak lensi düşürebilir. Kontak lens taksa bile. Evet. Bir de bir gözünde bozukluk olan. Mesela bir gözü sağlam, bir gözü bozuksa ona diyoruz ki sende tıbbi endikasyon var. Siz lazer olun diyoruz. Çünkü Bir de öyle bir grup var. Evet. tabii mesela ona anizometropi Evet. diyoruz. Yani bir gözde fazla bir bozukluk var, bir yerinde hafif var. Beyin onu birleştiremiyor, çabuk yorgunluk yapar. Onun için diyoruz ki lazer olun. Demek ki biz hekim olarak mutlaka hastalara siz lazer olun demiyoruz. Evet hocam. Lazer olmak isteyenlere lazer yapıyoruz. Kendileri tercih ediyorlar aslında. Tabii. Olmak isteyenler Ve yapıyorsunuz. lazerin de Evet. uygun yaşı, hani Evet, gözlükleri atma yaşı 20-40 yaş arasındadır. Hiç kimseye, onu da söyleyeyim, 20 yaşından önce de önermiyoruz. Diyoruz ki kim lazer olsun? 1. Yaşı 20'yi doldurmuş olan. 2. Kusuru 1,5'un üstünde olan. Olanlar. 3. Son 2 senedir artmamış olan. Yani hastalığı durmuş olan. 4. Gözlükten bezmiş olan. Evet. Yani Evet bununla hocam. problemi olan lazer olsun. Biraz Herkes tercihe değil. bağlı aslında. Tabii Evet tabii. hocam, doğru Biraz değil, söylüyorsun. %80, %90 tercihe bağlı. Şimdi diyorsunuz ki bana diyor, ben özellikle bu lazeri yapıyorum ama hastanın karşısında bu gözlüğümü takıyorum, öyle konuşuyorum. Doktor bey sizin de gözünüz takıyorsunuz var değil mi diyorlar hocam? bana. Evet. Dedim ki tabii var, ben çok memnunum gözlükten, bana yakışıyor diyorum. O da espri yapıyorum onlara. Ben size lazer ol dedim mi edemedin. Demek ki siz istiyorsunuz falan. Siz istiyorsunuz. Evet. Değil, bu üzerine başlıyorum. Yaş 40'ı geçince, saçımız beyazlamaya başlayınca, gözümüzün içindeki şu mercekte de esneklik kayboluyor. Sertlikle sertleşiyor ve zoom yapamıyor ve yakın gözlük takıyoruz. Bu benim yakın gözlüğüm. Evet. İşin Türkçesi, bu benim yaşlılık gözlüğü. Bundan kurtuluş yok. Doğru söylüyorsunuz. Ya aslında biz ömür boyu takacağız değil mi hocam? bu Yok, gözlükleri? gerektiyse takacaksınız. Gerektiyse, Mesela ben evet. takıyorum bunu ama ben şu anda tam sadece yakın okurken kullandığım Okurken, bir gözlük. Onun için gözlük karşıtı bir hareket değil. Yani öyle bir şey düşünmemek lazım. Gerekiyorsa gözlük takacaksınız. Peki biz göz muayene hangi aralıklarla yaptırmalıyız hocam? Bir kere şöyle söyleyeyim, küçük yaştan beri biz öneriyoruz. Mesela anne babada gözlük varsa, annede babada gözlük var. Çocuğunuz 3 yaşında mutlaka baktırın. 5 yaşında baktırın, 7 yaşında baktırın. Genelde miyopluk, hipermetropluk erken başlar. Mesela hipermetrop hasta 5 yaşında da o vardır. Mutlaka baktırın çünkü Baktırmak şaşılık gerekiyor. yapar ve tembellik yapar. Ama anne baba miyopsa mutlaka 7 yaşında baktırın, 8 yaşında baktırın. Mesela diyelim ki 3 tane çocuğunuz var. Birisi işte 10 yaşında gözlük taktı. Bilin ötekilerde de vardır. Ya dominant ya resesif olarak vardır. Çekingen olarak Genetik vardır. olarak da, evet. Belli olarak bakmak için yoksa sınıfta başarısız olur. Evet. Bu da çok önemli. Dedik ki çocuk baktık ama baktık çocukta hiçbir kusur yok. Gidiyor 20 yaşına kadar eyvallah serbest bırakırız. Ama biz 20 yaşından sonra 200 yılda bir ama 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir yaptıramaz 2 yılda bir mutlaka Kesinlikle muayene öneriyoruz. yaptırılması Sebebi gerekiyor. şu, sadece olay gözlük olayı değil. 40 yaşından sonra %2 ihtimalle glokom dediğimiz bir şey var. Evet hocam. Glokom göz tansiyonunun yükselmesidir. Ve dünyada, modern dünyada, Amerika'da dahil, körlüğün 2 tane sebebi var. Biri glokom yani göz tansiyonu, biri de şekerdir. Şeker. Ve glokom da çok sinsi bir hastalıktır. Sessiz adamın canını okur, görmesini kaybeder. Onun için 40 yaşından sonra bu %2'lik hissenin içine girmemek için lütfen yılda bir muayene olun diyoruz biz. Kesinlikle olmaması Evet. gerekiyor. Evet. Ama olmadın mutlaka 2 yılda bir. Ondan sonra olup da ya benim gözüm şöyle oldu dediğin zaman hiçbir zaman doktora bir şikayette bulunmayın. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz Rica vermiş ederim. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. teşekkür Son ederim. olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Valla son olarak şunu söylüyorum. Yani gözün kıymetini bilsinler. Erken Ama teşhis her erken zaman teşhis çok önemli. önemli. Bizim bütün hastalıklarımızda genetik hastalıklar hariç bakın genetik problemler hariç gözün bütün problemleri çözülebilir. Onun için erken doktora gitmeleri zaman zaman bir kontrol olmalarını mutlaka öneriyorum. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Hanefi Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.